Tırcılık hakkında en merak edilen konulardan birisi de tabii ki ne kadar kazandıkları. Tır şoförlüğü diğer mesleklerden oldukça farklı olduğu için kazanılan para da tabii ki diğerlerine göre farklı hesap ediliyor. Çalışan yere göre de kazanılan paranın miktarı farklılık gösteriyor. Biz de bunun için bu konuyu 5 farklı başlık altında inceledik. İlk başlığımız Türkiye'de çalışan ve aracı kendisine ait olmayan şoförlerin kazandığı miktar. Çalışan olarak tır şoförlüğü yapan kişiler 2023 yılı itibariyle 8 ile 9 bin TL maaş almaktadırlar. Bu 10, 11, 12, 13 arası değişebiliyor yani yapılan işlere göre aslında. Biz net tutardan bahsediyoruz. Yani asgari ücret alıyorlar diyebiliriz. Ancak tır şoförlerinin tek kazancı maaş değil, aynı zamanda yol harcırahı adı verilen bir para da almaktadırlar. Kimisi yola göre para alırken kimisi de günlük para almaktadır. Günlük yol parası şoförün sigara ve yemek gibi giderlerinin karşılanması için verilmekte olan bir para ve günde ortalama 250-300 lira arasında verilmektedir. Tüm gelir kaynakları dahil edildiğinde firma aracıyla çalışan tır şoförü 2023 yılı içerisinde 15 bin ila 20 bin lira arasında bir gelir elde etmektedir. Kendi aracıyla tır şoförlüğü yapmayı düşünenler için durum biraz daha farklı tabii. Eğer hem Türkiye'de çalışmak istiyorsanız hem de aracı krediyle alacaksanız kazandığınız tüm para araç kredisine gidecektir. Tabii biz tek araçtan bahsediyoruz. Günümüzde de tek aracın kazandırmadığını, özellikle de Avrupa'da bunu biliyoruz. Ancak biz şu an aracınızın var olduğunu düşünelim ve hesaplamalarımızı buna göre yapalım. Tabii aracınız olsa bile bir tır ortalama 4-5 yıl sonra değiştirilmesi gerekiyor. Bu Avrupa şartlarında bu şekilde oluyor. Leasing denen bir sistem var. Leasing aldığınızı düşünelim. 4-5 yıl sonra aracınızı geri verip tekrar yeni sıfır bir araç alabiliyorsunuz. Bu sistemi biraz araştırmanızı öneririm. Bunların dışında kendi aracıyla çalışan bir tır şoförü her 100 kilometre için ortalama 150-200 lira arasında bir gelir elde eder. Günde ortalama 1000 kilometre yol aldıklarını düşündüğümüzde kendi aracıyla çalışan bir tır şoförünün Türkiye'de aylık 80 bin liraya kadar para kazandıkları söylenebilir. Ancak yakıt ve tır bakım masrafları da bir o kadar fazladır. Kazanılan bu paranın yarısının da bu masraflara gittiği hesap edildiğinde kendi tırı ile çalışanlar aylık 40 bin liraya kadar bir para kazanabilmektedir. Kendi aracın ile tır şoförlüğü yapmak freelance bir iş olarak değerlendirilebilir ve ne kadar çalışırsanız o kadar kazanabilirsiniz. Yani rakamlar çok farklılık gösteriyor. Kendi tırın ile şoförlük yapmak çok para kazandırsa da asıl mesele bir tıra sahip olabilmek aslında. Uzun yolları seviyorsanız ve kendi tırınızı alacak paranız varsa neden olmasın? Bir diğer konu başlığımızda tabii Türkiye'de yaşayıp yurt dışına çalışan tır şoförlerinin kazandığı para miktarı. Firma aracıyla yurt dışına sefer yapan bir şoförün maaşı 15-20 bin TL civarında değişiyor. Yol harcırahı ile bu miktar 25-30 bin TL'ye kadar ulaşmaktadır. Ancak yurt dışında yemek yemek zorunda kalmak ve maaşı TL ile alıyor olmak çok büyük bir gider kaynağıdır. Bazı tır şoförleri de sefer başı para alıyorlar. Euro bazında ya da dolar bazında kazanan tır şoförleri de vardır. Biz TL bazında bir örnek vermiş olduk. Bu nedenle bu şekilde çalışan tır şoförlerimiz evden yemek götürmek ya da kendi oluşturduğu dolaptan yemek yemek zorundadır. Yurt dışı çalışan şoförler genelde en yüksek kazancı elde edenler arasındadır. Ancak bu şoförlerin ayda bir kez eve gelebildiklerini mutlaka bilmelisiniz. Ayda en fazla bir kez eve gelebildikleri için kazançları da buna göre fazla olur. Ayda bir kez 10 günlük izne çıkarlar ve daha sonra yeniden çalışmaya giderler ve bir ay boyunca evden uzak olurlar. Kendi aracıyla yurt dışı çalışan şoförler ise ortalama aylık 120 bin TL kazanabilirler. Ancak gidilen yol uzadıkça masraf da çok olacaktır ve bu masrafların da yine kazanılan paranın yarısı kadar olacaktır. Yani yurt dışına kendi aracıyla çalışan tır şoförler aylık 60 bin TL'ye kadar net para kazanmaktadır. Bazı durumlarda firmalar aracın sıfır olmasını, ikinci el olmamasını da talep ediyorlar. Bu şartları sağlayan tır şoförleri bu kazançları çok rahat elde edebilirler. Bakın çok rahat diyorum. Peki yurt dışında yaşayıp yurt dışında çalışan tır şoförleri ne kadar kazanıyor? Buna da kısaca değinelim istiyoruz. Her ülkede bu durumlar farklılık gösterse de biz yaptığımız araştırmalardan size genel birkaç bilgi verelim. Avrupa'da tır şoförleri Türkiye'den farklı olarak şehir içi ve şehir dışı çalışan olarak da ayrılmaktadır. Şehir içi çalışan şoförler aylık minimum 2000-2100 euro arası, maksimum ise 2500, 3000, 3500'e kadar kazanabilmektedirler. Bu şoförler ayrıca her akşam evlerine gidebilirler. Yani sabah akşam çalışan standart bir iş gibi değerlendirilmemesi lazım. Bu yaptığınız işe göre de değişiyor. İnşaatta çalışıyorsanız ya da uzun yol gidiyorsanız veya soğuk yerlere girip çıkıyorsanız bu rakamlar çok değişkenlik gösteriyor. Ben Avusturya'da yaşıyorum. Bildiğiniz gibi burada 4000 euroya kadar kazananını da gördüm. 2000 euro alanını da gördüm. Yani her gün eve gidip 3500-4000 euro arası kazanan tır şoförleri de var. Ülke içinde çalışan şoförler ise minimum 2100 kazanırken maksimum 3500 euro kazanabilmektedirler.
Ülke içinde çalışan şoförler bizim de çokça aşina olduğumuz şekilde tırda yatıp kalkabilirler. Tabii bu şart değil. Bu süre genelde bir hafta civarındadır. Hafta sonları evlerine giderler. Tabii çadırlı dorse kullanıyorsanız ve yasaklar olduğu için hafta sonu en geç pazar 10'a kadar evde kalabiliyorlar. Yani cuma akşamı ya da cumartesi 3'e kadar sürüş zamanı var. Tabii tırda yatıp kalktıkları için diyet adı verilen bir ücret de almaktadırlar. Diyetler tabii çok farklı şekilde ayrılıyor. Almanya'da gidiyorsanız mesela bulunduğunuz ülke Avusturya ama siz Almanya'da ya da İtalya'da çalışıyorsunuz. Ona göre ve hatta o ülkede kalıyorsanız bile ona göre paralar, yatma paraları, çalışma paraları da değişmektedir. Tabii bir de gece çalışıyorsanız bunlar yine farklılık gösteriyor. Yani bu durum bakıldığı tarafa göre oh be hem geziyorsun hem para alıyorsun. Abi ben biraz fark için evimden uzakta yatamam şeklinde de değerlendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin bakış açınıza kalmış. Her ülkenin kendine ait kalma parası var dediğim gibi. Yaptığımız araştırmalara göre minimum ücret 15 euro civarlarında. Gelelim yurt dışında yaşayıp ülkeler arası çalışan şoförlerin kazandığı para miktarlarına. Bu şoförler 2500 euro ile 4000 euro arasında maaş alıyorlar. Ayrıca yaşadıkları ülke dışında bir ülkede tırın içinde kalırlarsa tırda yatma paraları da buna bağlı artacaktır. Kendi firmasını kurabilmiş olanlar ise her şey çıktıktan sonra ortalama bir tır başı, tabii eğer siz çalışıyorsanız yani tırın başında siz varsanız maaşınız hariç 2000 euro ile 5000 euro arası bir para kazanırsınız. Tır taksisinin olup olmaması, büro tuttuysanız büronun giderleri, yanınızda çalışan var mı, kaç kişi çalışıyor, siz yükü alan kaçıncı elsiniz, ruhsat sahibine para ödüyor musunuz, yoksa sahibi siz misiniz? Yani Avrupa'da buna gewerbe diyorlar daha doğrusu. Tırınız eski mi, yeni mi, çok mu yakıyor? Yani birçok değişkenlere bağlı olarak kazandığınız para miktarı değişecektir. Bunun gibi birçok madde daha sayabilirim sizlere. Tabii ancak çok esnek bir konu ve bu yüzden rakamlar çok değişken. Tır sahibi olmak çok kazançlı ancak bir o kadar da masraflı bir iş. Onun yanı sıra hastalandınız, tek arabanız var, tek şoförsünüz, tekerin dönmesi lazım, tatile gidemiyorsunuz vesaire gibi bazı sıkıntıları da var. Ama işçiyken öyle bir probleminiz yok. Hastaysanız evde kalabiliyorsunuz. Yıllık tatilleriniz var. Onlara gidebilirsiniz. Yani kendinize ayırabileceğiniz zaman daha bol, daha rahat bir zaman. Bu yüzden tek tır aslında para kazandırmıyor. Bu da atlanmaması gereken önemli bir ayrıntı. Yükleriniz, mesafeniz, dorseniz, aracınız, firmanız, tüm bunlar işçi de olsanız değişkenlik gösteren faktörlerdir. Kendi giderlerinizi de hesap ederek siz bu rakamları daha doğru hesaplayabilirsiniz. Unutmadan şunu da söylemekte fayda var. Saatlik ücret ya da tur başı çalışan tır şoförleri de bulunmakta. Pauşal diye anlaşılan tır şoförleri de var. Yani sabit bir paraya çalışan tır şoförleri. Bunların da kazandığı paralar yine birçok değişkene göre farklılık gösterir. Tır şoförlerinin ne kadar kazandığını 5 başlık altında araştırıp sizler için derlemeye çalıştık. Tabii ki işin içine girince çok daha farklı tablolarıyla karşılaşmanız mümkün. Yeni dünya fazlasıyla dinamik ve her an her şey değişebiliyor. Kanalımdaki diğer videoları da izleyerek bu değişken dünya ile tır şoförlerinin nasıl baş ettiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca videomuzun sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Tırcı abiler daha fazla kazanıyor diyorsanız konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.